Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yine çok güzel bir çanta ile karşınızdayım. Ben bu çantayı kağıt ipi hazırladım. İsterseniz farklı iplerle de çalışabilirsiniz. Çok şık, güzel bir çanta. Sizlere çanta yakından göstermek istiyorum. Çantanın tabanı oval taban üzerine çantamızı yaptık. Sadece sık iğneden oluşan çok kolay bir model. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Çantanın içi de oldukça derin, kullanışlı bir çanta oldu. İsterseniz içine astar yapıp orta kapanma yerine çıt çıt da dikebilirsiniz. İsterseniz astar yapmadan da yine bu çantayı kullanabilirsiniz. Delikli olmadığı için rahat bir şekilde astarsız da kullanabileceğiniz bir çanta. Çok hoş, güzel bir çanta oldu. Videomuza geçmeden önce sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantaları Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok mutlu olurum. Şimdi çantanın yapımına geçelim. Çantamızı örmek için gerekli malzemelerimiz kraft rengi bir kağıt ip kullanacağım. Ve tığ numarası da 3,5 milimlik bir tığ kullanacağız. Çantamızı örmek için ilk önce oval taban yapımıyla başlayacağız. Ben kağıt iple hazırladım. Şimdi bu tabanın yapılışını sizlere pamuk makrome iple anlatmak istiyorum. Şimdi burada oval tabanın önce orta zincir 40 zincirle başlıyoruz ve 7 sıra ördüm. Ve sizlere tabanın ölçüsünü de vermek istiyorum. Tabanın eni 30 santim ve derinlik de 9 santimde derinliği var. Şimdi taban yapılışını birlikte yapalım. İpimi aldım. Ben burada daha küçük boyda başlayacağım tabanı. Sizler eğer bu boyda yapmak isterseniz 40 tane zincir çekmeniz gerekiyor. Şimdi daha küçük başlayacağım. Onun için ben 15 zincirle başlayacağım. İlk burada kilit yaptım. Ve 15 tane zincir çekeceğim. 2, 3 zincirimi çekip geliyorum. Zincirimi çektim. Eğer sizler 30 santimden daha büyük yapmak isterseniz 40 tane zincirden daha fazla çekmeniz gerekiyor. İstediğiniz boyda yapabilirsiniz tabanınızı. Şimdi zincirimi çektim ve zincirin arkasını çevirdim. Sizler eğer 40 zincir çektiyseniz bir önceki zincirin yani 39. zincirin içine batmanız gerekiyor. Bir önceki zincire bakın arkadaki duran iplere batıp burada sık iğne yapacağım. İlmeğimi çıkarttım ve birinci sık iğnemi yaptım. Tekrar aynı noktaya ikinci sık iğnemi yaptım ve tekrar aynı noktaya üçüncü sık iğnemi yaptım. Şimdi burada birinci ve üçüncü sık iğnelerin içine işaretleyicimi takacağım. Şimdi yanındaki zincirden itibaren devam ediyorum. Yani burada 39. zincirin içine 3 tane sık iğne yaptık. Şimdi bakın zincirimiz bu şekilde. Zincirin arkadaki duran kısma batacağız ve hemen yanındaki zincire batıp bir tane sık iğne yaptım. Her bir zincir boşluğuna birer defa batarak bu şekilde ilerleyeceğiz ve zincirin sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Son zincirin içine de yine aynı başta yaptığımız gibi son zincire 3 tane sık iğne yapacağım. 1 2 ve aynı noktaya 3. sık iğnemi yaptım. Yine aynı şekilde 1. ve 3. sık iğnelere işaretleyici takacağım. Çünkü bir sonraki sırada artırmalarımızı buradaki noktaya göre yapacağız. İşaretleyici taktığımız yere göre yapacağız. Onun için 1. ve 3. sık iğnelerin içine işaretleyicimi taktım. Ve şimdi devam ediyorum. Şimdi dönüş sağlayacağız burada. Hemen bir sonraki bakın bizim bir önce sırada yaptığımız sık iğnenin dip noktasındaki boşluklara batacağız. Hemen sık iğne yaptığımız boşluklara batıp tekrar sık iğne yapacağım. Bakın bir sonraki sık iğnenin dip noktasındaki boşluğa battım. Yine sık iğne yaptım.
Örerken de kısa ipi arada bırakıyorum. Bu şekilde örerek kısa ipimizi de gizlemiş olacağız. Bir sonra yine aynı şekilde buradaki sık iğnenin dip noktasındaki boşluklara batarak tekrar işaretleyici noktasına kadar gelelim. Başlangıç noktama geldim. Şimdi burada ilmek kaydırma yapmayacağız. Spiral şekilde öreceğimiz için modeli tabanımızı burada ilk işaretleyicinin olduğu yere sık iğne ile başlayacağım. Bakın ilmek kaydırma yapmıyorum. Direkt sık iğne yaptım. Şimdi bizim bir önceki sırada yaptığımız burada 3 tane sık iğnemiz vardı. Şimdi her birine çift batarak 6 tane sık iğnemiz olacak. Birincisini yaptım. İlk sık iğneye tekrar yine aynı noktaya ikincisini yaptım. Şimdi ikinci sık iğneye çift batacağım. 1 ve 2. Şimdi işaretleyici noktama geldim ve üçüncü çiftimi de buraya oluşturacağım. 1 ve 2. İkinci yaptığım sık iğneye tekrar işaretleyicimi taktım. Ve burada toplamda 6 tane sık iğnemiz olmuş oldu. Şimdi devam ediyorum. Hemen yanındaki sık iğneden itibaren birer tane sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Ve bu şekilde işaretleyici noktasına kadar gelelim. İşaretleyici noktama geldim. Şimdi buradaki yaptığımızın aynısını bu tarafta da yapacağız. Bizim burada 3 tane sık iğnemiz var. Şimdi her birine çift batacağım. İlk işaretleyicinin olduğu yere ilk çiftimi oluşturacağım. 1 ve tekrar yine aynı noktaya ve 2. Şimdi birinci yaptığım sık iğneye işaretleyicimi taktım. İlk çiftimi oluşturdum. Hemen yanındaki ikinci sık iğneye ikinci çiftimi oluşturacağım ve 2. Şimdi üçüncü çifti de son işaretleyicinin olduğu yere üçüncü çiftimi oluşturacağım. 1 ve 2. Şimdi bu yaptığım ikinci sık iğneye tekrar işaretleyicimi taktım. Ve yine burada toplamda 6 tane sık iğnemiz olmuş oldu. Şimdi tekrar yanından itibaren birer tane tekrar sık iğnemizi yapalım. Ve bu şekilde başlangıç noktasına kadar gelelim. Başlangıç noktama geldim. Şimdi bir önceki sırada her birine çift battık. 6 tane sık iğnemiz olmuş oldu. Şimdi bu sırada bir tek bir çift sırasını yapacağız. İşaretleyicinin olduğu yere başlangıç noktamıza ilk önce bir tekle başlayacağız. Birinci tekle başladım ve tekrar işaretleyicimi takacağım. Bir tek ve bir sonraki sık iğneye çift oluşturacağız. 1 ve aynı noktaya ve 2. Bir sonraki sık iğneye tek, bir sonraki sık iğneye çift oluşturacağız. 1 aynı noktaya ve 2. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift ve şimdi bir sonraki sık iğneye tek ve işaretleyicinin olduğu yere çiftle bitiriyorum. 1 ve 2. Şimdi bu yaptığım ikinci sık iğneye tekrar işaretleyicimi taktım. Bir tek, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek ve işaretleyicinin olduğu yere çiftle bitirdim. Ve şimdi tekrar yanından itibaren birer tane tekrar sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Ve bu şekilde işaretleyici noktasına kadar gelelim. İşaretleyici noktama geldim ve aynı bu tarafta yaptığımızın aynısını bu tarafta yapacağız. Şimdi ilk işaretleyicinin olduğu yere tekle başlayacağım. Bir tek ve işaretleyici takacağım. Bir tek, bir sonraki sık iğneye çift batacağız. 1 ve aynı noktaya ve 2. Bir sonraki sık iğneye tek, bir sonraki sık iğneye çift yapacağız. 1 ve aynı noktaya 2. Bir sonraki sık iğneye tek ve işaretleyicinin olduğu yere çiftle bitireceğim. 1 ve 2. İkinci yaptığım sık iğneye tekrar işaretleyicimi taktım. Şimdi burada bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek ve işaretleyicinin olduğu yere çiftle bitirdim. Şimdi tekrar yanındaki sık iğneden itibaren tekrar birer tane sık iğne yaparak ilerleyelim. Ve bu şekilde başlangıç noktasına kadar gelelim.
Şimdi yeni sıraya geçiyoruz. 2 tek 1 çift sırasını yapacağız. 2 çift sayı olduğu için önce çiftle başlıyoruz. 1 çift, 2 tek, 1 çift, 2 tek, o şekilde ilerleyecek. Çiftli sıralarda hep bu şekilde yapacağız. Örneğin 4 tek 1 çift sırasında da 4 çift sayı olduğu için 1 çift 4 tek, 1 çift 4 tek de ilerleyecek. 8 tek 1 çift, 6 tek 1 çift sırasında da aynı şekilde 1 çift 6 tek, 8 tek 1 çiftte de 1 çift 8 tek şekilde ilerleyecek. Şimdi burada 2 tek 1 çift sırasının önce çiftle başlıyorum. 1 çift 2 tek yapacağız. 1 ve tekrar yine aynı noktaya ve 2. Birinci yaptığım sık iğneye işaretleyicimi taktım. 1 çift ve yanındaki sık iğneye 1 ve bir sonraki sık iğneye ve 2. 1 çift 2 tek. Bir sonraki sık iğneye çift. Bir sonraki sık iğneye 1. Bir sonraki sık iğneye ikinci tekimi yaptım. Bir sonraki sık iğneye çift. Bir sonraki sık iğneye 1 ve işaretleyicinin olduğu yere ikinci tekle bitirdim. Ve bu ikinci teke işaretleyicimizi tekrar taktık. Şimdi bir çift 2 tek, bir çift 2 tek, bir çift 2 tekle bitirdik. Şimdi tekrar devam ediyorum. Yanındaki sık iğneden itibaren birer defa batarak ilerleyeceğiz. Ve bu şekilde işaretleyici noktasına kadar gelelim. İşaretleyici noktama geldim. Yine aynı bu tarafta yaptığımızın aynısını bu tarafta yapacağız. İlk önce çiftle başlayacağım. 1 ve 2. Şimdi bu yaptığım birinci sık iğneye işaretleyicimi taktım. Bir çift ve yanındaki sık iğneye 1, bir sonraki sık iğneye ve 2. Bir çift 2 tek, bir sonraki sık iğneye çift, bir sonraki sık iğneye 1, bir sonraki sık iğneye 2. Tekrar yanındaki sık iğneye çiftimi oluşturacağım. Bir çift, bir sonraki sık iğneye 1 ve işaretleyicinin olduğu yere ikinci tekle bitirdim ve bu yaptığım ikinci teke işaretleyicimi taktım. Bir çift 2 tek, bir çift 2 tek, bir çift 2 tekle bitirdim ve tekrar devam ediyorum. Yanındaki sık iğneden itibaren birer tane sık iğne yaparak başlangıç noktamıza kadar gelelim. Başlangıç noktama geldim. Şimdi bu sırada 3 tek 1 çift sırasını yapacağız. İlk önce işaretleyicinin olduğu yere birinci tekle başladım. Şimdi tekrar bu yaptığım birinci sık iğneye tekrar işaretleyicimi taktım. 1, bir sonraki sık iğneye 2, bir sonraki sık iğneye 3. 3 tek ve yanındaki sık iğneye çiftimi oluşturdum. 3 tek 1 çift ve tekrar devam ediyorum. 1, 2, 3, 3 tek ve bir sonraki sık iğneye çiftimi yaptım. Tekrar devam ediyorum. 1, 2, 3, 3 tek ve işaretleyicinin olduğu yere çiftle bitireceğim. 1 ve 2. Şimdi ikinci yaptığım sık iğneye tekrar işaretleyicimi taktım. Şimdi burada ilk işaretleyicinin olduğu yere birinci tekle başladık. 3 tek, 1 çift, 3 tek, 1 çift, 3 tek ve son işaretleyicinin olduğu yere çiftle bitirdim. Ve tekrar yanındaki sık iğneden itibaren birer tane sık iğne yaparak ilerleyelim ve işaretleyici noktasına kadar gelelim. İşaretleyici noktama geldim. Yine aynı diğer tarafta yaptığımız gibi yapacağız. Şimdi ilk önce işaretleyicinin olduğu yere birinci tekle başladım. Ve bir sonraki sık iğneye 2, bir sonraki sık iğneye 3. 3 tek, bir sonraki sık iğneye çiftimi oluşturdum. 3 tek, 1 çift, tekrar 1, 2, 3 ve çiftimi yaptım. Tekrar 1, 2, 3 tek ve işaretleyicinin olduğu yere çiftle bitireceğim.
1 ve tekrar yine aynı noktaya ve 2. İkinci sık iğnemin içine burada işaretleyicimi takacağım. İkinci yaptığım sık iğne işaretleyicimi taktım. 3 tek 1 çift yaparak bu şekilde bu sırayı da sıra sonuna kadar devam edeceğiz ve yanındaki devam ediyorum sık iğneleri yapmaya ve başlangıç noktamıza kadar gelelim. Başlangıç noktama geldim. Şimdi bu sırada 4 tek 1 çift sırasını yapacağız. 4 çift sayı olduğu için önce çiftle başlıyoruz. 1 çift, 4 tek, 1 çift, 4 tek bu şekilde ilerleyecek. Şimdi işaretleyicinin olduğu yere ilk çiftle başlayacağım. 1 ve 2. İlk yaptığım sık iğneye işaretleyicimi taktım. 1 çift, bir sonraki sık iğneye 1, 2, 3 ve 4. 1 çift, 4 tek. Tekrar 1 çift ve yanındaki sık iğne itibaren 1, 2, 3 ve 4. 1 çift, 4 tek ve hemen yanındaki sık iğneye tekrar çiftimi oluşturacağım. Ve bir sonraki sık iğneye tekrar 1, 2, 3 ve işaretleyicinin olduğu yere dördüncü tekle bitirdim. Şimdi bu yaptığım dördüncü tekin içine işaretleyici taktım. Şimdi ilk yaptığım buradaki başlangıç noktasındaki işaretleyiciye önce çiftle başladık. 1 çift, 4 tek, 1 çift, 4 tek, 1 çift ve 4 tekle bitirdim. Şimdi tekrar devam ediyorum. Hemen yanındaki sık iğneden itibaren birer tane tekrar sık iğne yaparak ilerleyelim ve işaretleyici noktasına kadar gelelim. Tekrar yine bu tarafta yaptığımızın aynısını diğer tarafta da yapacağız. Şimdi yine ilk önce çiftle başlayacağım. İşaretleyicinin olduğu yere 1 ve aynı noktaya ve 2. İkinci sık iğnemi yaptım. Bu şekilde birinci yaptığım sık iğnenin içine işaretleyicimi taktım. Bir çift. Şimdi 4 tane tek yapacağız. Yanına itibaren 1, 2, 3 ve 4. Bir çift, 4 tek. Tekrar birinci çiftimi oluşturacağım. Bir çiftimi yaptım. 1, yanına itibaren 1, 2, 3 ve 4. Tekrar bir sonraki sık iğnenin içine tekrar çift yapacağız. 1 ve aynı noktaya ve 2. Bir çift ve tekrar 1, 2, 3 ve işaretleyicinin olduğu yere dördüncü tekle bitireceğiz. Ve 4. Tekrar dördüncü yaptığım sık iğne işaretleyicimi taktım. Şimdi ilk yaptığım bakın işaretleyicinin olduğu yere ilk çiftle başladık. Bir çift, 4 tek, bir çift, 4 tek, bir çift ve 4 tane tekle bitirdim. Şimdi tekrar yanındaki sık iğneden itibaren birer defa sık iğne yaparak ilerleyelim ve başlangıç noktasına kadar gelelim. Şimdi son sıraya geçiyoruz. Burada 5 tek 1 çift sırasını yapacağız. Hiçbir kuralımız yok. Direkt birinci tekle başladım ve ilk yaptığım sık iğneye işaretleyicimi taktım. Bir sonraki sık iğneye 2, 3, 4, 5 tek ve bir sonraki sık iğneye çiftimi oluşturdum. 5 tek, 1 çift. Tekrar yine 1, 2, 3, 4, 5, 5 tek ve bir sonraki sık iğneye çiftimi oluşturdum. Tekrar yeniden devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tek ve işaretleyicinin olduğu yere çiftle bitirdim. Ve ikinci yaptığım
sık iğneye tekrar işaretleyicimi taktım. Şimdi tekrar burada sizlere göstermek istiyorum. İşaretleyicinin olduğu yere ilk önce birinci tekle başladık. 5 tek, bir çift, 5 tek, bir çift, 5 tek ve işaretleyicinin olduğu yere çiftle bitirdim. Ve tekrar devam ediyorum. Yanındaki sık iğneden itibaren birer tane tekrar bu şekilde sık iğne yapacağız. İşaretleyici noktasına kadar gelelim. İşaretleyici noktama geldim. Yine burada birinci tekle başlayacağım. Bir ve tekrar işaretleyicimi buraya takacağım. Bir sonraki sık iğneye 2, 3, 4, 5 tek ve bir sonraki sık iğneye çiftimi oluşturdum. 5 tek, bir çift. Tekrar devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve bir sonraki sık iğneye çiftimi yaptım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tek ve işaretleyicinin olduğu yere çiftle bitireceğim. Ve çift. Tekrar ikinci yaptığım sık iğneye işaretleyicimi taktım. 5 tek, bir çift, 5 tek, bir çift, 5 tek ve çiftle bitirdim. Ve tekrar bu şekilde yanındaki sık iğneden itibaren birer tane tekrar sık iğne yaparak ilerleyelim. Başlangıç noktamıza kadar gelelim. Bu şekilde tabanı bitirdik. İsterseniz tabanı daha büyük yapmak isterseniz bir sonraki sırada 6 tek bir çift sırasında 6 çift sayı olduğu için önce bir çiftle başlayacağız. Bir çift, 6 tek, bir çift, 6 tek diye ilerleyecek. Oval taban yapımının detaylı bir videosu kanalımda var. İsterseniz oval taban yapımının detaylı videosunu kanalımdan bakabilirsiniz. Ben yine de bu videonun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Şimdi tabanı bitirdik. Artık çantamızın duvar kısmının yapılışını sizlere paylaşacağım. Tabanı bitirdikten sonra tabanın başlangıç noktası bizim işaretleyici taktığımız yer burası. Şimdi biz burada ilmek kaydırma yapmayacağım. Çünkü çantanın duvar kısmını yine düz bir şekilde sık iğne yapacağımız için burada birleştirme izi belli olmaması için ilmek kaydırma yapmadan çantanın duvar kısmını spiral şekilde döne döne öreceğiz. Onun için işaretleyicimi çıkartıyorum burada. İlmek kaydırma yapmayacağım. Direkt normal yine sık iğnemizi yapacağız. Bakın işaretleyicinin olduğu yere ilmek kaydırma yapmadan sık iğnemi yaptım. Burada başlangıç noktam belli olması için bakın sık iğnenin alt tarafına işaretleyici takacağım. Daha sonra çantanın duvar kısmını bu hizada bitireceğim. Bizim başlangıç noktamızın belli olması için işaretleyicimizi taktık. Şimdi hemen yanındaki sık iğneden itibaren burada tekrar sık iğne yaptım. Şimdi hiçbir artırma olmadan her bir sık iğne boşluğuna birer defa batarak bu şekilde sık iğnemizi yapmaya devam edeceğiz. Hiçbir artırma olmadan birer tane sık iğne yaparak ilerleyelim. Tabanın tüm çevresini sık iğne yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Bir sıra sık iğne yaptım. Şimdi sıramın sonuna geldim. Şimdi yine burada başlangıç noktamızı bizim burası ilmek kaydırma yapmadan yine spiral şekilde döne döne öreceğimiz için yine bu şekilde ilk işaretleyicinin bakın ilk başlangıç noktamıza ilmek kaydırma yapmadan direkt sık iğne yapmaya devam edeceğim. Hiçbir arttırma yapmayacağız. Birer tane sık iğne boşluklarına batarak ilerleyeceğiz. Bu şekilde birer tane sık iğnemizi yapalım ve tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Bu noktayı sizlere tekrar paylaşmak istedim. İşaretleyeceğimiz başlangıç noktamız burası. Buraya kadar sık iğne yaparak geldim. Şimdi başlangıç noktasına hiçbir ilmek kaydırma yapmayacağız. Buraya kadar sık iğne yaptığımız için tekrar devam ediyorum. Hiçbir ilmek kaydırma yapmadan yanındaki sık iğneye tekrar batıp sık iğne yapmaya
devam ediyoruz. Hiçbir ilmek kaydırma yapmayacağız. Başlangıç noktamızın belli olmaması için spiral şekilde döne döne öreceğiz. Sık iğnemizi çantamızın duvar kısmını bu şekilde sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Ve tekrar sıra sonuna geldiğimiz zaman yine aynı şekilde her bir sık iğne boşluğuna birer defa batarak çantamızı istediğimiz yüksekliğe gelinceye kadar örmeye devam edelim. Çantayı ben yeterli yükseklikte ördüm. Şimdi sizlere ölçüsünü paylaşacağım. Tabanı yaptıktan sonra çantanın duvar kısmına işaretleyici takmıştık. Şimdi bu noktadan itibaren sizlere ölçüsünü vereceğim. Yükseklik 26 santim ve çantanın eni 34-34,5 santim. Şimdi burada çantamızı tamamen ortalıyorum ve düzgün bir şekilde ortaladıktan sonra iki kenarına işaretleyicilerle belirledim. Çantayı bitirirken şu şekilde yapacağız. Bizim normalde bakın tabandan sonra duvar kısmına çıkarken işaretleyici taktığımız nokta burası. Tam bunun hizasında bitirmem gerekiyor. Bitiş burada belli olmaması için kenar noktasına kadar sık iğneyi devam ettirdim ve kenar noktasından bitireceğim burada. Birleştirme belli olmaması için tam kenar noktasından bitirmiş olacağım. Yani 5-6 tane sık iğne fazladan örüp kenar noktasına geldim. Şimdi burada ipimizi kopartıp birleştirmesini yapacağız. Şimdi buradaki bitişi yapacağız. Ben burada ipimi koparttım ve ince bir tığ alacağım. Bu noktada ipimi çıkarttım. En son burada bakın bir tane sık iğnemi örmedim. Bunu atlıyorum. Ondan bir önceki sık iğne itibaren ipimi kopartmış oldum. Şimdi işaretleyicinin olduğu yerle birleştirmesini yapacağım. İşaretleyicimi çıkartacağım. Şimdi buradan kısa ipimi çantanın iç kısmına alacağız. Ve şimdi son yaptığım sık iğnenin de arka tek kanadına batıp tekrar bu ipimi çantanın iç kısmına aldım. Bakın bu şekilde birleştirmesini yaptık. Şimdi bu kısa ipimizi çantanın iç kısmında biraz yürütüp ondan sonra fazlasını da kopartalım. Ben şimdi yine kenar noktasına tekrar işaretleyicimi takacağım. Şimdi sizlere kulpumuzu yapacağız. Kulpumuzu yapmak için ayarlamayı nasıl yaptığımı sizlere paylaşacağım. Şimdi ben burada bakın işaretleyicilerle belirledim. Çantamızı güzelce ortaladıktan sonra kenar noktalarını iki kenara işaretleyicilerle belirledim. Şimdi ben şuradan sizlere sık iğne sayısını da vereceğim. Aynı zamanda ölçüsünü de paylaşacağım. Şuradan işaretleyici tam kenar noktasını işaretleyici belirledikten sonra saydığım zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. 18. sık iğneye işaretleyici taktım. Şu şekilde açtığım zaman benim iki işaretleyici arasında toplamda 37 tane sık iğnem oldu. Şimdi 37 tane sık iğneyi ben kulp yapımı için kullanacağım. Şimdi tekrar yine aynı şekilde diğer tarafı da aynı şekilde yaptım. Bizim şu şekilde açtığım zaman iki işaretleyici arasında toplamda işaretleyicilerle dahil 37 tane burada sık iğnem var. Şimdi kulpumuz için 37 tane sık iğneli örmeye başlayacağız. Ve aradaki iki işaretleyici arasında da toplamda 21 tane burada sık iğnem var. Şimdi bu şekilde işaretleyicilerle belirledim. Ve şimdi kulp yapımını yapacağız. Sizlere aynı zamanda buranın da ölçüsünü de vermek istiyorum. Ölçü olarak da kenar noktalarım benim 10,5 santim. Bu aradaki boşluğun da ölçüsünü sizlere paylaşacağım. Bakın burası da toplamda 13 santim. Şimdi kulp yapımını birlikte yapalım. Kulpun ben bir tarafını yaptım. Şimdi diğer tarafı da birlikte yapacağız. Şimdi onun yapılışını sizlere paylaşacağım. İpimi aldım ve burada ilk kilit yaptım. Şimdi işaretleyicinin olduğu yerden başlayacağız. Ve diğer işaretleyiciye kadar
burada sık iğnemizi yapacağız. Toplamda 37 tane sık iğnemiz olacak. Şimdi işaretleyicinin olduğu yere batıp buraya ilk sık iğne ile başlayacağım ve kısa ipimi de örerken içeride bırakacağım ve ilmeğimi çıkarttım. Tığımda 2 ilmeğim var. İkisini bir ördüm. İlk sık iğnemi yapmış oldum. Hemen yanındaki sık iğne boşluğuna batıp tekrar sık iğnemi yaptım. Bu sırada her bir sık iğne boşluğuna birer defa batarak sık iğnemizi yapalım ve diğer kenardaki, bakın diğer taraftaki işaretleyiciye kadar sık iğnemizi yapalım. İşaretleyici noktama kadar geldim. Buraya kadar sık iğnemizi yaptık ve toplamda 37 tane sık iğnem oldu. Şimdi çantanın tersini çevireceğiz. Burada onun için bir tane zincir çekeceğim. Bir zincir çektim ve çantanın ters tarafını çevirdim. Şimdi burada tekrar devam edeceğim. Öncelikle biz burada bir başta bir de sonda eksiltme yapacağız. Onun için sıranın, bakın çantanın iç kısmından burada eksiltmemi başlayacağım. İlk önce bir sıra sık iğne yaptık. 37 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi çantanın ters tarafını çevirdim. Bir zincir çektim. Hemen zincirin dip noktasındaki ilk boşluğa batıp ilmeğimi çıkarttım. Tığımda 2 tane ilmeğim var. Hemen yanındaki bir sonraki sık iğne boşluğuna batıp ilmeğimi çıkarttım. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Üçünü tek seferde çıkarttım. Bakın bu şekilde bir tane başta eksiltme yapmış olduk. Şimdi devam ediyorum. Hemen yanındaki sık iğneden itibaren birer tane sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Bir başta bir de sonda eksiltme yapacağız. Devam ediyorum burada birer tane sık iğne yapmaya ve kenar kısma kadar gelelim. Sondan ikinci sık iğneye kadar burada sık iğnemizi yapalım. Köşeye kadar geldim. Sonda bakın 2 tane burada sık iğnem kaldı. Şimdi burada 2 tane sık iğnem kala. Şimdi burada eksiltme yapacağım. Bakın sondan bir önceki sık iğne boşluğuna ilmeğimi çıkarttım. Tığımda 2 tane ilmeğim var. Ve şimdi son sık iğnenin içine batıp ilmeğimi çıkarttım. Ve tığımda 3 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çıkarttım. Bu şekilde bir baştan bir de sondan eksiltme yaptık. Ve burada benim saydığım zaman her sırada 2 tane ilmeğimiz eksilecek. İlk biz 37 tane sık iğne ile başladık. İkinci sırada eksiltmemizi yaptık. Ve burada 35 tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi bir tane kenarda zincir çektim. Tekrar çantamın düz tarafını çevirdim. Şimdi burada yine bir baştan yine bir sondan eksiltme yapacağız. Bir zincir çektim. Zincirin dip noktasındaki boşluğa ilk ilmeğimi batıp burada tığımı batıp ilmeğimi çıkarttım. Tığımda 2 tane ilmeğim var. Bunu bekletiyorum. Hemen bir sonraki yanındaki sık iğnenin içine batıp tekrar ilmeğimi çıkarttım. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü tek seferde çıkarttım. Bakın bu şekilde başta bir tane eksiltme yaptık. Şimdi devam ediyorum. Artık burada eksiltme yapmayacağım. Devam ediyorum. Hemen yanındaki sık iğneden itibaren birer tane tekrar sık iğne yapacağız. Bu şekilde sık iğnelerimizi yapalım. Sıra sonuna geldiğimiz zaman bakın 1 ve 2 tane sonda sık iğnemiz kalacak. Yani üçüncüsünde en son sık iğnemizi yapalım. Sonda 2 tane sık iğnemiz kalacak. Yine burada eksiltme yapacağız. Şimdi kenar noktama geldim. Sonda bakın 1 ve 2 tane sık iğnem kaldı. Şimdi tekrar burada bir tane daha eksiltme yapacağım. Bir başta eksiltme yaptık. Bir de şimdi sonda eksiltme yapacağız. Şimdi 2 tane sık iğnem kaldı. İlk önce ilmeğimi, tığımı batıp ilmeğimi çıkarttım. Tığımda 2 ilmeğim var. Bunu bekletiyorum. Bakın son sık iğnenin içine batıp tekrar ilmeğimi çıkarttım. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü tek seferde çıkarttım. Bakın bu şekilde eksiltmemizi yapmış olduk. Şimdi tekrar bir tane zincir çekiyorum. Bakın bu sırada da bir önceki sırada 35 tane sık iğnemiz vardı. Bu sırada yine bir başta bir sonda eksiltme yaptığımız için
33 tane sık iğnemiz oldu. Her sırada 2 tane eksiltme yaptığımız için her sırada 2 tane eksilecek. Yani bir sonraki sırada 31 tane, bir sonraki sırada 29 tane sık iğnemiz kalacak. Bu şekilde ilerleyecek. Şimdi devam ediyorum. Bir zincir çektim. Tekrar çantanın iç kısmını çevirdim. Şimdi burada yine eksiltme yapacağım. Bir zincir çekmiştik kenarda. Zincirin dip noktasına batıp ilmeğimi çıkarttım. Tığımda 2 ilmeğim var. Bunu bekletiyorum. Hemen yanındaki sık iğnenin içine batıp tekrar ilmeğimi çıkarttım. Tığımda 3 ilmeğim var. Hepsini tek seferde çıkarttım. Şimdi bu şekilde tekrar eksiltmemi yaptım. Devam ediyorum. Birer tane sık iğne yaparak ilerleyeceğim. Artık burada eksiltme yapmayacağım. Devam ediyorum sık iğnelerimi yapmaya. Tekrar yine burada sonda bizim bakın 1 ve 2 tane sık iğne kalacak. Buraya kadar sonda 2 tane sık iğne kalıncaya kadar burada sık iğnelerimizi yapalım. Kenar noktama geldim. Yine sonda 2 tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi 2 tane sık iğne kala. Şimdi tekrar eksiltme yapacağım. Sondan ikinci sık iğnenin içine batıp ilmeğimi çıkarttım. Tığımda 2 ilmeğim var ve şimdi son sık iğnenin içine batıp ilmeğimi çıkarttım. Tığımda 3 tane ilmeğim var ve hepsini tek seferde çıkarttım. Bu şekilde yine bir başta bir de sonda eksiltme yaptık. Şimdi tekrar bir tane zincir çektim. Çantanın tekrar düz tarafını çevirdim. Şimdi yine hemen eksiltme ile başlayacağım. Bir zincir çekmiştik. Hemen zincirin dip noktasındaki boşluğa batıp ilmeğimi çıkarttım. Tığımda 2 ilmeğim var. Bir sonraki sık iğnenin içine batıp ilmeğimi çıkarttım. Tığımda 3 ilmeğim var. Hepsini tek seferde çıkarttım. Eksiltmemizi yaptık. Devam ediyorum şimdi yanındaki sık iğneden itibaren birer tane tekrar sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Tekrar diğer kenar noktasına kadar gelelim. Burada sonda yine 1 ve 2 tane sık iğne kalıncaya kadar burada sık iğnelerimizi yapalım. Sıramın sonuna geldim. Sonda 1 ve 2 tane sık iğne kaldı. Şimdi burada tekrar eksiltme yapacağım. Hep sıra sonuna geldiğimiz zaman sonda 2 tane sık iğne kalacak. Ondan sonra eksiltme yapmaya başlayacağız. Şimdi sondan ikinci sık iğnenin içine batıp ilmeğimi çıkarttım. Tığımda 2 ilmeğim var. Bunu bekletiyorum ve son sık iğnenin içine batıp ilmeğimi çıkarttım. Tığımda 3 ilmeğim var. Hepsini tek seferde çıkarttım. Bu şekilde tekrar eksiltme yaptım. Tekrar bir zincir çektim. Yine aynı şekilde örgümüzün ters tarafını çevirdik. Yine hemen başta eksiltme yapacağız. Bir baştan bir sondan eksiltme yapacağız. Sonda da yine dediğim gibi 2 tane burada sık iğne kalacak. Ondan sonra eksiltmemizi yapacağız. Bu şekilde ileri geri hem çantanın ters tarafından eksiltme yapacağız hem de çantanın düz tarafından eksiltmemizi yapacağız. Bu şekilde en son burada toplamda 5 tane sık iğne kalıncaya kadar eksiltmemizi yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın 5 tane sık iğne kalıncaya kadar eksiltmemizi yapalım. Ondan sonra tekrar devam edeceğiz. Eksiltmemi yaptım. Şimdi burada 5 tane sık iğne kalıncaya kadar eksiltmemizi yaptık. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane kaldı. Şimdi burada artık kulpumuzu uzatacağız. Bakın şurada yaptığım gibi bunun aynısını yapacağız. Şimdi 5 tane burada kaldı. Kenarda yine bir tane zincir çekeceğim. Çantanın yine ters tarafını, iç kısmını çevirdim. Şimdi tekrar burada bir zincirin dip noktasına buraya bir sık iğne. Toplamda yine yanındaki sık iğneden itibaren burada tekrar sık iğneyi oluşturacağız. 2, 3, 4, son bir tane sık iğne boşluğum kaldı ve 5. 5 tane sık iğne oldu. Tekrar bir zincir, tekrar çantanın düz kısmını çevirdim. Yine zincirin dip noktasına ilk sık iğneyi buraya yapacağız. 1, 2, 3, 4 ve son bir tane boşluğum kaldı ve 5. Tekrar bir zincir. Bu şekilde ileri geri
kulpumuzu uzatacağız. Önce zincirin dip noktasındaki boşluğa bir sık iğne, 1 2 3 4, son bir tane boşluğum kaldı ve 5. Bu şekilde kenarlarda bir zincir çekip ileri geri kulpumuzu büyütelim. Bu şekilde yapacağız. En son sizlere kaç sıra ördüğümün bilgisini paylaşacağım. Çantanın ben askısını bitirdim. Şimdi burada kaç sıra gittiğimi sizlere paylaşacağım. 5 tane sık iğne kalan yerde ben işaretleyici takmıştım. Şimdi buradan sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 ve 33. Tam 33 sıra ördüm. Sizlere aynı zamanda ölçüsünü de paylaşmak istiyorum. Şimdi ilk önce artırma yaptığımız, bakın ilk buradan ölçmeye başlayacağım. Kulpumun uzunluğu 35 santim. Bir de şuradan 5 tane sık iğne kalan yerden itibaren bir de bu noktayı ölçeceğim. 24 santimde burası. Şimdi bu şekilde kulpumuzu bitirdik. Şimdi bu iki kulpu birbirine birleştirmesini yapacağız. İki kulpu birleştirmek için ilk önce düz kısmını bu şekilde düzeltiyorum, düz taraflarını. Şimdi iki kulpun düz tarafını bu şekilde ayarladıktan sonra ben kulpun bir tanesini ipini koparttım. Diğer tarafın kulpun bir tanesini ipini kopartmadım. Şimdi birleştirme için kullanacağız kopartmadığımız ipi. Şimdi düz tarafını bu şekilde ayarladıktan sonra şu şekilde ters tarafını çevirmiş oldum. Şimdi bu birleştireceğimiz kısım kulpun iç tarafında kalmış olacak. Görünmeyecek. Şimdi ilk önce bakın şuradaki kulpun ilk sık iğnesine tığımı battım. Şimdi buradan ilmeğimi çıkartacağım. İlmeğimi çıkarttım ve buraya bir tane zincir çektim ve ipimi sabitledim. Şimdi hemen yanındaki sık iğnenin içine batıp ve onun karşısındaki kulpun tam karşısındaki denk gelen sık iğne boşluğuna batıp tekrar ilmeğimi çıkarttım ve sık iğne yaptım. Bir sonraki yine aynı şekilde onun karşısındaki denk gelen sık iğne boşluğuna tekrar sık iğne yaptım. Bu şekilde iki kulpu sık iğne yaparak birleştireceğiz. Şimdi son bir tane kaldı. Şimdi bu noktaya da tekrar batıp sık iğne yaptım. Şimdi buraya bir tane zincir çektim ve ipimi burada kopartacağım saklamak için. Şimdi bu iki tane kısa iplerimiz var. Bunları aralardan saklayalım, gizleyelim. Bu şekilde kulpumuzu bakın dikmiş, birleştirmesini yapmış olduk. Şimdi sırada çantanın kulpunu birleştirdikten sonra kulpun etrafına, bakın iç kısmına bir sıra sık iğne gideceğiz. Ben bir tarafına gittim. Şimdi diğer tarafı birlikte gideceğiz. Şimdi bunun yapılışını sizlerle paylaşacağım. İpimi aldım. İlk burada kilit yaptım. Şimdi tam kulpun, bakın birleştirdiğimiz kısmın tam orta noktasından başlayacağım sık iğne yapmaya. Kulpun düz tarafından sık iğnemizi yapacağız. Bakın birleştirdiğimiz nokta burası. Düz tarafından tam birleştirdiğimiz nokta tam orta kısmından başlayacağım. Şimdi buradan ilk tığımı batıp ilmeğimi çıkarttım. Örerken de kısa ipimi içeride bırakacağım. Ve buraya ilk sık iğnemi yaptım. Şimdi hemen yanındaki boşluğa tekrar batıp sık iğne yaptım. Şimdi her boşluğun içine bakın hep kenarlarda duran buradaki boşluklarımız var. Buradaki boşluklara batıp sık iğne yapacağız. Bu şekilde
sık iğnelerimizi yapalım. Birer tane batarak sık iğnemizi yapalım. Tam şuradaki eksiltme yaptığımız noktaya kadar gelelim. Eksiltme yaptığım yere kadar geldim. Buraya kadar sık iğnelerimi yaptım. Şimdi bakın aşağı doğru sık iğnemizi yapmaya devam edeceğiz. Şimdi her boşluğun içine bakın kenarda duran boşluğumuz var. Buraya batıp sık iğne yaptım. Şimdi tekrar bakın yanında bir tane daha boşluk var. Buraya da yine aynı şekilde sık iğne. Şimdi bir sonraki boşluğa batıyorum. Bu şekilde birer tane boşluklara sık iğne yapacağız. Bakın bir sonraki boşluğa batıp ve hemen yanındaki boşluğa batıyorum. Bu şekilde sık iğnelerimizi yapalım. Tekrar buradaki noktaya kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Son burada bir tane boşluğum kaldı. Buraya da son buradaki sık iğneyi yaptım. Şimdi bakın dip noktasındaki boşluğa batmıyorum. Hemen yanındaki bir sonraki boşluğa batacağım. Buradaki boşluğa batmıyorum. Hemen yanındaki sık iğnenin içine batıp tekrar sık iğne yapmaya devam edeceğiz. Tekrar yanından itibaren sık iğnelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Bu şekilde sık iğnelerimizi yapalım. Yine burada şuradaki yerin dip noktasına batmıyorum. Buraya kadar sık iğne yapacağım. Ardından burada sık iğne yaptıktan sonra ilk bakın şuradaki 37 tane bizim sık iğnemiz vardı. Hemen kenarındaki ilk boşluğa batacağım. Önce buraya, daha sonra da buradaki boşluğa atlıyorum ve buradaki boşluğa sık iğne yapmaya başlayacağız ve devam edeceğiz sık iğnelerimizi yapmaya. Aynı burada yaptığımızın aynısını bu tarafta da yapacağız ve tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna kadar geldim. Kulpun sık iğnesini bitirdim. Şimdi başlangıç noktama kadar geldim. Biz tam ortadan başlamıştık. Sıramın sonuna geldim ve burada ipimi koparttım ve burada ipimi çıkartıyorum. İyileştirmesini yapacağım. İnce bir tığ alacağım burada. Şimdi ilk yaptığım sık iğnenin bakın şu şekilde batıyorum ve bu kısa ipimi kulpun iç kısmına alacağım. Ve şimdi son yaptığım sık iğnenin de arka tek kanadına batıp tekrar bu kısa ipi kulpun iç kısmına aldım ve bu şekilde birleştirmesini yaptık. Ve şimdi bu kısa ipi aralarda kulpun aralarına biraz yürütüp fazlasını kopartabilirsiniz. Bu şekilde çantamızı tamamladık. Çantanın son bitmiş halini sizlere ölçüsünü vermek istiyorum. Çantanın eni 34 santim ve yükseklik tabandan sonra ki yükseklik de 27 santim. Ben bu çanta için toplamda 260 gram kağıt ip kullandım. Çok şık, güzel bir çanta oldu. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantalar Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok sevinirim. Videolarımı beğenmeyi, yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşça kalın.